Sigara sadece içeni zehirlemez. Bir sigara çoğu zaman küçücük bir hareket gibi görünür. Parmaklarının arasına alınır, ateşlenir. Birkaç saniye içinde duman havaya karışır. Ama gerçekte o duman sadece havaya değil, eve, sokağa, otobüs durağına, kampüse, çocukların nefesine ve toplumun geleceğine karışır. Tütün ve nikotin bağımlılığı yalnızca bireysel bir tercih değil, sağlık sistemini, aile bütçesini, çalışma hayatını ve kuşakların geleceğini etkileyen büyük bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre tütün kullanımı her yıl 7 milyondan fazla insanın ölümüne yol açıyor. Bunların 1,6 milyondan fazlası ise sigara içmediği halde dumana maruz kalan insanlar. Üstelik güvenli bir mazuriyet düzeyi de yok. Bu yüzden mesele içen içer, içmeyen içmez kadar basit değil. Çünkü bağımlılık bireyin bedeninde başlasa da etkisi toplumun tamamına yayılıyor. OECD verileri Türkiye'nin günlük sigara kullanımı bakımından en yüksek oranlara sahip ülkeler arasında yer aldığını gösteriyor. 2023 verilerine göre Türkiye'de 15 yaş üstü nüfusta günlük içicilik en üst sıralarda ve en az 4 kişiden biri düzeyinde. Bu tablo bize tek bir gerçeği söylüyor. Sorun çok büyük, çok yaygın ve sessizce normalleşmiş durumda. İşte en tehlikeli nokta tam da bu. Ölümcül olanın sıradanmış gibi görünmesi. Normalleşen şeyin bedeli ise çok ağır. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın Türkiye için yayımladığı Global Can 2020 verilerine göre akciğer kanseri ülkede her iki cinsiyette de en sık görülen kanser türü. Aynı veri seti 2022 yılı için Türkiye'de yaklaşık 41 bin yeni akciğer kanseri vakası ve 38 binden fazla akciğer kanseri ölümü tahmin ediyor. Erkeklerde akciğer kanseri açık ara ilk sırada. Kadınlarda da üst sıralarda yer alıyor. Bu rakamlar bir istatistikten ibaret değil. Her biri yarım kalmış bir hayat, ertelenmiş bir gelecek, hastane koridorlarında bekleyen aileler demek. Bilim bize çok net konuşuyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre sigara içenlerin akciğer kanserine yakalanma ya da bu hastalıktan ölme riski içmeyenlere göre 15 ila 30 kat daha yüksek. Sigaranın sadece çok içenlere zarar verdiği düşüncesi de doğru değil. Az sayıda sigara içmek ya da ara sıra içmek bile riski artırıyor. Pasif içicilik de masum değil. Kısa süreli maruziyet bile zarar verebiliyor. Ve ikinci el dumana maruz kalmanın güvenli bir seviyesi bulunmuyor. Yani bir kişinin benim bedenim, benim kararım dediği yerde o karar çoğu zaman başkasının akciğerine dokunuyor. Daha da kritik olan şu. Tütün endüstrisinin dili değişti ama hedefi değişmedi. Eskiden sigara paketleri vardı. Şimdi renkli cihazlar, tatlandırılmış ürünler, tek kullanımlık elektronik ürünler ve daha masum görünen nikotin araçları var. Dünya Sağlık Örgütü 2026'da gençleri tütün ve nikotin ürünlerine bağımlılıktan korumak için hükümetlere çağrı yaparken dünyada en az 40 milyon 13-15 yaş grubundaki çocuğun tütün ürünü kullandığını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesi verileri ise 13-15 yaş grubunda yaklaşık 4 milyon ergenin tütün kullandığını ve e-sigara kullanım yaygınlığının %14,3 ile dünya ortalamasının üzerinde olduğunu ortaya koyuyor. Yani mesele sadece dünkü sigara değil, bugünün parlatılmış bağımlılık teknolojileri. Genç yaşta nikotinle tanışmanın tehlikesi sadece alışkanlık kazanmak değil. FDA ve NIDA nikotinin yüksek bağımlılık potansiyeline sahip olduğunu ve ergen beyninin gelişimini olumsuz etkileyebildiğini vurguluyor. Dikkat, dürtü kontrolü,
öğrenme süreçleri ve bağımlılığa yatkınlık üzerinde etkiler söz konusu. Kısacası bu ürünler bir gencin elinde sadece buhar çıkaran bir cihaz gibi görünse de beyindeki ödül ve bağımlılık devrelerini etkileyen kimyasal bir müdahaleye dönüşebiliyor. Gençlik, şirketlerin sadık müşteri toplama dönemi değil, insanın kimliğini, hayalini ve yönünü kurduğu en hassas dönemlerden biri olmalı. Bu yüzden bu videoda sigara içen insanı utandırmak için değil, bağımlılığı görünmez kılan düzeni görünür kılmak için bildiriyoruz. Çünkü bağımlılık çoğu zaman zayıf karakterin değil, tekrarın, maruziyetin, sosyal çevrenin, stresin ve pazarlamanın birleşimidir. Birçok insan meraktan başlamaz. Ait olmak için, büyüdüğünü hissetmek için, sakinleşmek için, yalnızlığını bastırmak için başlar. Sonra bir gün fark eder ki o küçük kaçış yaşamının tam ortasına oturmuş kocaman bir zincire dönüşmüştür. İşte bu yüzden mücadele yargılayarak değil, anlayarak, suçlayarak değil, destekleyerek kazanılır. Ama destek demek tehlikeyi küçültmek demek değildir. Tam tersine gerçeği bütün çıplaklığıyla görmek demektir. Sigara kalp hastalıklarından inmeye, akciğer hastalıklarından kansere kadar vücudun neredeyse her organına zarar verir. Dünya Sağlık Örgütü tütünün kanser, kalp hastalığı, inme, akciğer hastalığı, bağışıklıkta zayıflama ve erken ölüme yol açtığını açıkça belirtiyor. Yani sigara bir stres ilacı değil, bedeni birçok cepheden yıpratan uzun vadeli bir saldırıdır. Kısa bir rahatlama hissi uzun bir yıkımın üstünü örttüğünde insanlar çoğu zaman düşmanı dost sanmaya başlar. Oysa gerçek şu: nikotin sakinlik satın almaz, bağımlılık döngüsünü besler. İyi haber şu ki bırakmak işe yarar ve etkisi düşündüğünden çok daha hızlı başlar. CDC'ye göre son sigaradan kısa süre sonra kalp atış hızı düşmeye başlar. 24 saat içinde kandaki nikotin seviyesi sıfıra iner. Birkaç gün içinde karbon monoksit seviyesi sigara içmeyen birinin düzeyine yaklaşır. 1 ila 12 ay içinde öksürük ve nefes darlığında azalma görülebilir. Yani çok geç kaldım cümlesi bağımlılığın en sevdiği yalandır. Hayır, geç değil. Beden küsmüyor. Fırsat bulduğu anda toparlanmaya çalışıyor. Her bırakma girişimi başarısız olmuş bir deneme değil, beynin, bedenin ve iradenin yeniden hizalanması için atılmış gerçek bir adımdır. Üstelik insanın bunu tek başına yapması gerekmiyor. Türkiye'de Alo 171 sigara bırakma danışma hattı ve sigara bırakma poliklinikleri bırakma sürecinde danışmanlık ve takip desteği sunuyor. Sağlık Bakanlığı'nın resmi bilgilerinde Alo 171 üzerinden kişilere düzenli geri aramalarda destek verildiği belirtiliyor. Ayrıca Türkiye'nin 2024-2028 tütün kontrolü strateji belgesi dumansız kampüs uygulamalarının yaygınlaştırılmasını ve toplum genelinde tütün kontrolünün güçlendirilmesini hedefliyor. Yani yardım istemek bir eksiklik değil. Bu mücadeleyi ciddiye almak demek. Çünkü bağımlılık ben istersen bırakırım cümlesiyle değil, plan, destek ve tekrar eden kararlılıkla zayıflar. Şimdi özellikle gençlere bir şey söylemek istiyorum. Sana özgürlük diye satılan her şey özgürlük değildir. Bazen sana havalı diye uzatılan şey geleceğinden çalan ilk halkadır. Bazen bir kereden bir şey olmaz denilen an yıllar sürecek bir döngünün başlangıcıdır. Gerçek güç kalabalığa uymakta değil, gereğinde hayır diyebilmektedir. Gerçek cesaret dumanı içine çekmek değil, seni içine çekmeye çalışan düzene karşı çıkmaktır. Okulunda, arkadaş grubunda, evinde, sosyal medyada temiz havayı savunmak düşündüğünden çok daha güçlü bir duruştur. Ve
yetişkinlere de şunu söylemek gerekiyor. Gençlere nasihat vermeden önce onlara görünür bir örnek olmak zorundayız. Çünkü çocuklar söyleneni değil, gördüğünü öğrenir. Bir evde sigara zararlı cümlesi kurup aynı evin balkonunda ya da arabasında duman üretmek mesajı baştan bozmaktır. Pasif içicilik için güvenli seviye yoksa sevgi sadece sözle değil, havayı temiz tutarak da gösterilmelidir. Çocuğuna bırakılması gereken en büyük miras yalnızca para, diploma ya da ev değil. Nefes alabileceği sağlıklı bir yaşam kültürüdür. Bu yüzden bugün vereceğimiz karar sadece sigara içeyim mi, içmeyeyim mi kararı değil. Bu karar nasıl bir ülke istediğimizin, nasıl bir şehirde yaşamak istediğimizin, nasıl bir kampüs, nasıl bir aile ve nasıl bir gelecek kurmak istediğimizin kararıdır. Dumanla örtülmüş bir normal mi yoksa temiz havanın sıradanlaştığı bir hayat mı? Eğer gerçekten güçlü bir toplum istiyorsak bunu en görünmez ama en yaygın tehditlerden biriyle yüzleşmeden kuramayız. Çünkü bazı savaşlar meydanda değil, nefeste kazanılır ve bazen bir toplumun kaderi tek bir cümleyle değişir. Bugün bırakıyorum. Kendim için, sevdiklerim için, benden sonrakiler için.